Herkese Tayland'ın Koh Samui Adası'ndan, Bangrak plajından merhabalar. Yeşo ben. Bugün sizlerle birlikte bu plajı yürüyor ve birlikte keşfediyor olacağız. Kişisel deneyimlerimi, görüşlerimi direkt canlı canlı anlatıyor olacağım. Hoşunuza giderse takip edersiniz, beğenirsiniz, hatta paylaşırsınız. Çok mutlu olurum. Hadi o zaman başlayalım. Herkese Bangrak Beach Koh Samui'den merhaba. Bugün oldukça sıcak, esintisiz, boğucu bir gün. Sizler için Bangrak plajını yürüyorum. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Burası oldukça sakin, denizin güzel olduğu adanın kuzey tarafında bulunan plajlardan bir tanesi. Plajın yarısında ulaşım sağlayan, kargo ve günlük turları sağlayan motorların iskeleleri var. Geri kalanı özel kişisel evler, kiralık yazlık villalar, oteller, beach club'lar ve su sporları ile ilgili tesislerle dolu. Şu ana dek yürüdüğüm kısmın sahil halini de göstereyim. Son derece sakin, kimseciklerin olmadığı huzur içerisinde plaj keyfi yapabileceğiniz bir sahil. Önümde ise plajın diğer kısmı, batı kısmı var. Şu anda ben batı kısmına doğru ilerleyip sizler için keşfe devam ediyorum. İsterseniz sahilde sakin resortlarda kalabileceğiniz gibi daha bütün gün müziğin, eğlencenin olduğu, parti ortamının olduğu kulüplerde de kalmanız mümkün. Beachfront olarak tabir edilen oteller, resortlar denize sıfır, önünde havuzu, ufak bir çimlik alanı bazılarının, sonra özel plajının olduğu oteller. Sahil kullanımı bütün halka açık ama genelde bu otellerin kendilerine ait özel şezlongları veya dinlenme bölümleri de oluyor. Sıcak olduğu için tamamen fileden yapılmış, havada durabileceğiniz şezlonglarda da dinlenebilirsiniz. Hava çok sıcak, çok boğucu derken aslında bir yanlış anlaşılma da olmasın. Tropiklerde hava sıcaklığı aslında her zaman 28-32 derece arasında aşağı yukarı kalıyor. Bunun 36'ya çıktığı da oluyor, 26-27'ye indiği de olur ama genel olarak hep 28-29 derece gibi düşünebilirsiniz. Sadece nem oranının değişmesi, havanın rüzgarının olup olmaması, yağışın olup olmaması o sıcaklığı hissedişinizi oldukça değiştirebiliyor. Mesela bugün belli ki nem oranı %78, %85 öyle bir şey. Zaten %35 yağış veriyordu bugün. Şu anda yağış mevsiminde olmadığımız için hani yağarsa da şöyle bir 10 dakika atıştırıp geçiyor. Yoksa muson yağmurları döneminde değiliz şu anda. Yüksek sezondayız hala. Tayland'da Nisan ayında Songkran Su Festivali oluyor ve bu Songkran Su Festivali ile birlikte yüksek sezonun kapanışı, düşük sezonun başlangıcı olarak kabul ediliyor bu. Ve ondan sonra daha uygun fiyatlı evler bulmak, turizmin daha seyrekleştiği bir dönem oluyor. Bu da yaklaşık 1,5 ay kadar sürüyor. Haziran'da her şey al baştan yeniden yüksek sezon oluyor. 3 mevsim yaşayan ülkeler olduğu için tropikler, bizdeki gibi 4 mevsim değil, her zaman yaz, her zaman sıcak, yağış var ya da yok gibi düşünebilirsiniz. Ben bu sahil yürüyüşlerini çok seviyorum. Diyebilirim ki denize girmekten daha çok sahilde yürümeyi seviyorum neredeyse. Benim için bu boş, sakin, kimseciklerin olmadığı, 40 yılın başında bir insana rastladığın, ayaklarının kumda ve suda olduğu, su sesinin size eşlik ettiği, hafif esintinin geldiği, kumların ayağınızın altında ezilerek ayağınıza masaj yaptığı, toprağın ve suyun üzerinizde birikmiş olan elektriği alarak sizi nötralize ettiği adeta bir meditasyon. Yani bir şey yapmanıza, bir yere gitmenize, bir olay, bir aktiviteye ihtiyacınız yok. Sadece siz, dalgaların sesi, kumların oluşturduğu zemin, bir yandan arkanızdaki inanılmaz bitki örtüsü, şahane bir gökyüzü. Şükürler, daha ne diyebilirim? Bu deneyimi yaşamak isteyen herkese nasip olmasını diliyorum. Bazılarımız için hiç mümkün değil, şu an için belki. Bazılarımız için çok kolay, bazılarımız için ise bir efor harcayarak ulaşılabilir hale gelebiliyor. Ne olursa olsun Uzak Doğu'nun çoğu ülkesi şu an için bizlere halen pasaportunuzla vizesiz giriş sağlayan, kapıda vize sağlayan, kısıtlı süre olsa da bir Schengen vizesi ya da bir Amerika vizesi gibi çılgın şeyler istemeyen, eğer biraz da ulaşım konusunda cereme çekmeye okeyim derseniz ulaşımı da son derece ekonomik olarak çözebildiğiniz yerler buralar. Bu konuda da eğer böyle bir hayaliniz varsa bunu gerçekleştirebilmeniz için
bazı ipuçlarını paylaşıyor olacağım. Peki sahildeki otellerde kalmaya bütçeniz el vermiyorsa, bir şekilde ekonomik bir bütçeyle geldiniz, belki bir hostelde kalıyorsunuz veya bir guest house'da, bu plajdan yararlanamayacak mısınız? Tabii ki yararlanabilirsiniz. Bakın şimdi size şöyle göstereyim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şezlong kiralayabileceğiniz, kafesinden, restorandan yararlanıp plajdan yararlanabileceğiniz bir sürü tesis de var. Bu tamamen sizin standardınız ve beklentinizle ilgili. Ne kadar standardınız yüksek, bütçeniz o kadar yüksek. Ne kadar azına razıyım derseniz bu gezileri gerçekleştirmenin imkanı da o kadar kolaylaşıyor, çoğalıyor diyebilirim. Herkes hayal edebilir, herkesin bütçesi farklı olabilir. Ulaşılmaz değil. Ulaşılmaz kimin için değil? Tabii ki belli bir bütçeye sahip olan için ulaşılabilir bir durumda. Ama eğer bu sizin için gerçekten ben kesinlikle oralara gitmeliyim, görmeliyim, keşfetmek istiyorum noktasında bir arzuya dönüşmüşse, bunun biraz sabır, biraz düzgün planlamayla gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ben de yıllardır bu şekilde geziyorum çünkü. Bayağıdır yürüyorum, çok susadım. Ben de şu gayet mütevazi, sade, denize sıfır yerde oturup bir şeyler içmeyi planlıyorum. Menümüz geldi. Bakalım neler var, fiyatlar nasıl? Soft drinkler, işte bu su, kola vesaire şeyler genelde 30 baht civarında. Sıcak içecekler 50-80 arasında. Taze meyve suları ve shake yapılmış şu anlar 80. Smoothie'ler, yani içine yoğurt ya da süt koydukları zaman da 100'e çıkmış fiyatlar. Biralar 80 civarında, 80-120 arasında. Kokteyller de yaklaşık 179 demiş. 180 baht gibi düşünebilirsiniz. Ben sadece baht olarak söyleyeceğim. Döviz kuru sürekli değiştiği için sıkıntı olmasın, kendiniz çevirirsiniz. Eskiden birebirdi, şimdi daha fazla. Yiyeceklere bakalım. Mesela spring roll dediği şunlar. Bir porsiyonu 90 bahtmış. Yaklaşık 100 lira gibi düşünebilirsiniz. Çeşit çeşit işte klasik Tay yemekleri, son derece baharatlı, kokulu, lezzetli. 180-200 arası. Burası tam plaj olduğu için fiyatları bir tık daha yüksek tutmuş. Daha aralarda, cadde üzerindeki restoranlarda daha ekonomik yemek, 60 bahta bile bir tabak yemek yemek mümkün. Yiyeceğimi ısmarladım. Gelmesini bekliyorum. Size bu plajı şöyle gösterirken şuradaki inanılmaz bir ışıklı bölge dikkatimi çekti. Şunu göstermek istedim. Bakar mısınız renge? Muhteşem değil mi? Öyle bir kum dilimi var herhalde orada diyeceğim ama her taraf kum zaten. Belki de ışık vuruyordur, anlayamadım tam olarak. Havaalanına yakın bir yer burası. Sürekli uçaklar görünüyor şu anda. Evet, kokonatım geldi. Bu fresh kokonat, taze kokonat. Şöyle kapağı açılmış gördüğünüz gibi. Önce içiyorsunuz. Sonra kaşıkla da dibinde ve içindeki ince yumuşak jelimsi kısmı da yiyebiliyorsunuz. Bu da yeni moda. Artık herkes kendi logosunu yakarak yapıyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Kokonat son derece sağlıklı ve insanın kaybettiği besin değerlerini almasına, bedeninin su almasına yardımcı olan buranın endemik meyvesi. O zaman kokonat başlasın diyorum. Kapağını şöyle açıyorum ve sizler için tadıyorum. Gerçekten çok nefis. Soğuttukları için de ayrıca güzel. Bunu size sıcak verseler inanın hiç içmek istemezsiniz. Bedeninizin bütün kaybettiği suyu alması, tekrar nemini kaybettiği bazı o değerlerini kazanması için başlı başına bir vitamin bombası ve sağlık, şifa kürü gibi düşünebilirsiniz. Sizlere şöyle bahsettiğim yumuşak yenebilir jelimsi kısmını da göstereyim. O kadar da jelimsi de değil aslında. Bu biraz daha olgun. Bazılarının en dibinde böyle jel gibi oluyor. Bazı insanların bağırsaklarına, midesine dokunabiliyor o. Bazısında hiç kimseye bir şey yapmayabiliyor. Şöyle bir arkadaş bu. Nefis bir Hindistan cevizi yani. Hindistan cevizi etinden, sütünden, her şeyinden yararlanan, hiçbir şeye boşa gitmeyen bir meyve. İçini, suyunu içebiliyorsunuz, meyvesini yiyebiliyorsunuz. Liflerinden dokuma yapılabiliyor. Kabukları kurutulup yakıt olarak kullanılıyor. Tabak olarak kullanılabiliyor, içi oyulup işte desenler yapılıp.
Yani hiçbir şeyini boşa harcamıyorlar. Tabii ki Hindistan cevizi yağı, yani asla unutulmaması gereken bir şifa kaynağı. Şimdi size şu içinde çıkardığım şeyi göstermeye çalışıyorum ama şu meyvesi. Peki bu Hindistan cevizi kaç lira ve doyurucu mu? Burası dediğim gibi plaj kıyısında bir yer olduğu için fiyatları yemeklerinden de fark ettim. Normal piyasa lokantası gibi yerlere göre daha pahalı. 80 baht bu. Bugünün kuruyla 88 lira, 90 lira gibi düşünün. Bugünün kuruyla, bilemem sonra ne olur. Peki bu bir öğünü karşılar mı? Hava zaten sıcak, ağır bir şey yiyemiyorum, öğlen yemeği yemek ağır geliyor falan diyorsanız, bu hem yiyebildiğiniz hem içebildiğiniz bir şey olduğu için aslında insanın çok içini tok tutan bir şey. Ama derseniz ki ben sadece suyunu içeceğim ve bunu içecek olarak kullanacağım, yanında da tabii ki yemeğinizi yiyebilirsiniz. Evet, molamız bitti. Hindistan cevizi suyu ve meyvesini yedikten sonra, ki ben hiçbir zaman bitiremiyorum, bana çok fazla geliyor. Yarım porsiyon bana yeter aslında. Plaj turumuza devam edelim. Size şimdi burada arkada çardaklar var. Onları da göstermek istiyorum. Dur, kamerayı çevireyim. Rahatsız etmemek için çok yaklaşmayacağım ama şuradaki çardakta da gördüğünüz gibi sık sık plaj boyunca her zaman masaj hizmeti alabilirsiniz. Savadika. Tay masajlarının biraz fiyatlarına da bakalım madem. 1 saatlik klasik tay masajı 300, derin tay masajı 450, işte ayak masajı falan saatleri 300-400 arasında değişiyor. Ben de tay masajı eğitimi almış bir tay masajı uzmanıyım aslında ve tay masajının şifasına bayıldığım için eğitimini almıştım. Herkese tavsiye ederim. Size biraz da tay masajı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çok yıllardır Tayland'a geliyorum. 2008 ya da 2009'da hatırlamıyorum ilk geldiğimde. Defalarca geldim Tayland'a. Her geldiğimde de çok uzun süreler kaldım ve çok fazla tay masajı yaptırdım. Öyle ki uzmanların stillerinden hangi ekolün olduğunu, farklılıklarını artık ayırt etmeye başlamıştım. Ve gitgide daha çok ilgimi çekmişti. En sonunda her şeyin aslında perde arkasında merak eden bir kişilik olarak ben bunun eğitimini de almalıyım dedim. Ve gelip burada hem beden hem de ayak refleksolojisi üzerine 2 ayrı uzmanlık aldım. Uzun süre kaldım burada yıllar önce. Tay masajı kişinin giyinik olarak kaldığı, soyunmadığı, masaj uzmanının sizin teninizde el, ayak ve başınız haricinde elinin temasının hiçbir zaman çıplak tene değmediği, her zaman arada bir kumaşın olduğu, hatta bazen bir havlunun da olduğu baskı uygulama yöntemiyle çalışan, meridyenler üzerine çalışan, hatta pasif yoga gibi çalışan bir masaj türü. Masaj yapan kişinin sizin üzerinizde kendi beden ağırlığıyla gidip gelerek meridyenlerinize baskı yaparak çeşitli akupunktur noktalarını tetikleyerek bedeninizde şifa sağladığı bir masaj türü. Yapan kişinin de oldukça yorulduğu ve beden ağırlığını doğru kullanmazsa ya da kalça ekleminde ya da diz ekleminde problem varsa uygulamasının çok da mümkün olmadığı bir masaj türü. Yani masaj yapanın kesinlikle sağlığının ve eklemlerinin iyi olması lazım. Çünkü bedenen çalışıyor. Yani siz dümdüz yatıyorsunuz, o elleriyle şöyle şöyle yapmıyor İsveç masajı gibi. Oyunun da sonuna geldik bu arada. Dönüyorum. Sürekli sizin üzerinizde çeşitli kendi bacak hareketleriyle gidiyor ve geliyor ve hatta bir noktadan sonra size bizim yogada işte çeşitli geriye bükülmeler, ön beden esnetmeleri için kullandığımız bazı yoga pozlarını size pasif olarak getiriyor. Benim burada ufak dipnotum olacak yalnız. Buradaki uzmanlar herkesin fabrika ayarı bedeninin sağlıklı olduğunu düşünerek size hiçbir şekilde bedeninizde, belinizde, sırtınızda, kolunuzda bir rahatsızlığınız var mı diye sormadan çok derin açılara sizi esnetmek için getiriyorlar. Bunun bazen sağlıksız bir şekilde sınırları zorlayabildiğini gördüm. Ben aynı zamanda yoga eğitmeni olduğum için bu tip eklem açılarına baskı uygulamadan önce, kişiyi bu açılara getirmeden önce en azından bir rahatsızlığı var mı yok mu? Ya da ne kadar bir basıda şifa göreceğinin diyaloğunun masaj öncesinde yapılması gerektiğinin daha sağlıklı olduğunu kendim deneyimledim ve gördüm diyebilirim. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bizler büyük şehirde ve buraya göre batıda yaşayan insanlar olduğumuz için yaşantılarımız daha durağan.
özellikle kendisine spordur, yogadır, pilatestir, yürüyüştür, herhangi bir bedensel çalışma uygulamayan bir kişiyseniz, ki Türk toplumu genelde spor alışkanlığının ne yazık ki pek olmadığı bir toplum. İnsanların sadece belli bir yaştan sonra dur ben şu sporu yapayım deyip 40'ından sonra hardcore merak içinde atlayıp hırslı ve meraklı ama bilgisiz ve hazırlıksız atladığı, genellikle kısa spor deneyimlerinin büyük sakatlıklarla sonuçlandığı çok kişiyle karşılaştım ve karşılaşıyorum. Çünkü bizde işte ilkokuldan, hatta ilkokul öncesinden beri gelen düzenli olarak bedenin, eklem açıklıklarının, kas yapısının, kas iskelet sisteminin doğru geliştirildiği bir spor alışkanlığı ne yazık ki ülkemizde yok. Olmadığı için de insanlar kırkına geliyor, beden katılaşmış, eklemler sertleşmiş, bağ doku neredeyse taşlaşmış. Kişi ben spor yapmak istiyorum diyor. Şimdi bu kadar lafı niye anlattım? Daha doğanın içinde yaşayan insanlar her şeyden önce çok fazla çömeliyorlar. Çömeliyorlar, kalkıyorlar, bağdaş kuruyorlar. Genelde yerlerde oturuyorlar. İnanın bu bile diz ve kalça bölgesinin sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için çok önemli. Yani bizim köylerimizde herkesin yer sofrasında yemek yiyebildiğini düşünün. Şu gün şehirde yaşayan birini alın, götürün yer sofrasına, 2 gün sonra dizim de dizim der. Hatta oturamaz bile. İnsanlar bağdaşlayı kurup oturamıyorlar. Bu özellikle ileriki yaşlarda hiçbir şey değilse bile inanın yürüyüş için çok büyük bir sigorta. Sizin kendinize, yaşlılığınıza sağlıklı bir ömür sürmek için kendinize yapacağınız en büyük sigorta, bedeninize yapacağınız sağlık yatırımıdır. Tabii bunun beslenmesi, dinlenmesi, uyuması, onlar da var. Plaj gezerken yoga hocası muhabbeti yaptım size ama her şeyde birbirinden çok net ayırmanın da mümkünatı yok bence. Her şey birbiriyle bağlı. Her şey birbirinin içinde. Bu yaşantı bir bütün. Yani şurada şu kumun üzerinde yürürken ay ayağıma midye battı deyip söylenmek yerine ne tatlıymış bu midye diyebilmenin ayırdına varmak, bu farkındalık çalışmasına bulunabilmek yoganın benim hayatıma getirdiği en büyük hediyelerden bir tanesidir ve her zaman da müteşekkirim. İyi ki yolum yoga ile kesişmiş. İyi ki bunca yıldan beri yoga yapıyorum. Hem bedenen hem zihinsel olarak bir bütün olarak bu hayatı daha anlamlı yaşamak, daha sağlıklı yaşamak, zihnimi görebilmek, zihnimi düzenleyebilmek, eğitebilmek, kendime daha sağlıklı bir gelecek yatırımı yapabilmek için bana çok güzel bir yol açtı yoga. Sizinki de size özeldir. Belki sizinki bilmiyorum koşudur, belki yüzmedir, belki meditasyondur. Herkesin yolu farklı. Önemli olan nereden bağ kuruyorsun bu hayatla? Onu bul, onu hisset ve oradan devam et. Kendinle bağ kurabilmek çok önemli, çok kıymetli. Öbür türlü her şey bir eylemden ibaret. Yemek yemek bile karnı doldurmaktan ibaret. Karnı doldurmakla ruhu doyurmak arasındaki fark, farkındalıktan geçen yol. O yüzden bir gün eğer sizlerle yolumuz buralarda kesişirse, buraları deneyimlerken en kaba katmandan en ince katmana farkındalıklı bir yolculukta buluşalım isterim. Belki sizin de böyle bir arayış ve ihtiyacınız vardır. Peki Son Grand Su Festivali 13 Nisan'da. Su Festivali'nde ıslanmaya hazır olur. Yani yanınıza ıslanacak değerli şeyler, telefon falan, onlara dikkat. Herkes elinde su tabancaları, pompalı su tüfekleriyle, kovasıyla, bardağıyla nesi varsa birbirinin üzerine sokakta su attı. İnanılmaz bir çılgınlık yaşanıyor. Gerçekten insanlar bizde böyle naif diyebileceğimiz bir coşkuyla hala bu tip festivallere topyekün katılma hissiyatını buluyorlar. Bunlar bana çok kıymetli geliyor. Hani eskiden böyle bayramlar herkes tarafından çok güzel birlikte kutlanırdı. Sonra bayram tatil demek oldu ya. İşte bu insanlar bu ruhu kaybetmemişler. Şimdi koyun ortasında durdum. Size bir zoom yapacağım. Şurada büyük budayı görebilirsiniz. Ta ileride birkaç kilometre mesafede. Evet, Tayland'ın en sevdiğim yanlarından bir tanesi ise plajlarının herkese ama herkese açık olması.
Yani deniz kıyısına ulaşabilmek için illa deniz kıyısında olan bir otelde kalmış olmanız gerekmiyor. Siz sadece havlunuzu, çantanızı alıp gelip istediğiniz yerde havlunuzu serip denizden faydalanabilirsiniz. Burası bir özel evin önü de olabilir, bir kafenin önü de olabilir. 5 yıldızlı bir otelin dibi de olabilir. Kimsecikler de gelip size kaldır bu havluyu buradan, burası otelin müşterilerine ait demiyor. Çünkü deniz ve kumsallar halka aittir. Bu bilinç, bu anlayış, bu özgürlük, bu halkı koruyan yaklaşım burada mevcut ve bu çok çok kıymetli bir şey. Şimdi plajın daha çok iskelelerin olduğu kısmına geldik. Burada günlük turlara gidilen o speedboat denen, göstereceğim şimdi size, o çok güçlü motorları olan tekneler, kargo tekneleri, bir de böyle feribotların olduğu, katamaranların olduğu bir sürü arka arkaya iskele var. Bunlar bittikten sonra tekrar plaj bölgesi başlıyor. Sizler için hep böyle YouTube'da gördüğüm ama benim de hiç denemediğim F-Foil denen bu yeni su sporunu paylaşacağım. Yarım saati 2500 baht imiş. Bunun üzerine böyle duruyorsunuz dengede ve şu pervane kısmı suda oluyor. Çok hızlı gidersen sudan 200 santim havalanıyormuş. Daha fazla havalanmıyormuş. Yani kiteboard gibi alıp da sizi böyle yukarılara uçurmuyor. Merak ettim mi derseniz ettim. Yarım saat için 2500 baht ne kadar derseniz bence çok fazla. Evet, burada yürümek biraz zor. Sürekli ip atlamam gerekiyor. Şimdilik iskeleleri geçene kadar böyle. Size ileride de daha farklı bir aktivite göstereceğim bu plaja ait. Çok tatlı bir kafe var. Şunları çok seviyorum. Tayland'da kıyılarda zaman zaman oluyor. Yerlerin isimlerini kullanarak böyle dekorasyon totemi yapıyorlar. İçeride kahveler falan var. Geldik bambaşka bir eğlence yerine. Burası Ninja Park. Su eğlence parkı. Açıkçası en çok benim ilgimi çeken bu oldu. Gün boyu kalabiliyorsunuz burada. 400 baht ya da 450 baht öyle bir ücreti var. Buradaki parkurları deneyimleyebiliyorsunuz. Tabii böyle şeyler en çok çocukların hoşuna gidiyor ama ben oldum bittim böyle şeylere çok meraklı olduğum için şuradaki çocukların arasında karışıp çekilin ben bunu deneyeceğim dememek için zor tutabilirim kendimi. Bence çok eğlenceli. Bütün gün kullanabiliyor olmak da çok güzel. Yani şu arkadaşı falan çıkıp ondan aşağı kayarak suya düşmek falan çok eğlenceli olur diye düşünüyorum. Şunun arkasında böyle kafesi de var. Yüzme havuzu da var küçük. Böyle bir yer. Böyle bir tesis yapmışlar. Biraz insanlar neler yapıyor ya da neler yapamıyor diye istiyorum. Teknik yapabildikleri yok. Herkes suyun içinde kaya, düşe kalka platformlara çıkmaya çalışıyor. Eğlenceli her halükarda. Demin bahsettiğim speedboatlar. Bu speedboatlarla genellikle günlük turlara ya da yakındaki adalara falan gidiliyor. Gerçekten 3 motoru birden bastığı zaman burnu da kalkıyor. Ve dalgada çok fazla yere denizde vurup kalkma yapıyor. Hamilelere falan pek tavsiye edilen bir arkadaş değil. Biraz sert bir kullanım şekli var. Ama o mesafedeki yerlere de bu speedboardlar olmasa git yol bitmez gerçekten. Burayı da size şöyle bu pieri göstermiş olayım. Biraz hızlı geçtim ama. Feribottan indiğiniz zaman şu upuzun iskeleyi yürüyorsunuz çekçeğinizle ve kıyıya ulaşıyorsunuz. Kıyıya ulaştığınız zaman sizi bekleyen çok güzel bir organizasyon oluyor. Size anında soruyorlar hangi otele gideceksin diye. Sizi dolmuşlara bölüştürüyorlar. Bunu önceden ödemiş de olabilirsiniz. Burada da alabiliyorsunuz. Yaklaşık bu odada 150 baht gibi bir ücreti var. Ve taksiden ondan bundan çok daha kolay bir şekilde air condition'lı minibüslerle otelinize ulaşabiliyorsunuz. Genelde tercih edilen yöntem bu ama isterseniz takside ayarlayıp gelebilirsiniz tabii ki. Bakın bu demin size bahsettiğim organize olmuş minibüsler. Ellerinde onların zaten var her şeyleri. Sizi organize edip minibüslere dolduruyorlar. Kargo servisi de var buralardan diğer adalara ve anakaraya. Şu plaj evlerinin güzelliği herhalde kendi kendine her şeyi anlatıyor değil mi? Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Size hazır karşıma çıkmışken tekrar sarısı bu. Frangipani ağacını da göstereyim. Yani gerçekten bayılıyorum bu ağaca, çiçeklerine, kokusuna, güzelliğine. Farklı farklı renklerde de var. Şöyle bir tane elime alayım yerden düşmüş çiçeği. Sizler için koklayayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz.
İnanılmaz bir koku. Saçıma takayım hatta. Evet, şu andan itibaren artık çiçeğim de var. Yani kıyamıyorum. O kadar güzeller ki yere düşmüşler. İnsan kıyamıyor. Mesela şu an yerde bir kokonat. Bizim böyle sadece çizgi filmlerde, illüstrasyonlu çocuk kitaplarında falan gördüğümüz şeyler. Buradaki yaşamın parçası. İnsana hem çok gerçek hem de çok gerçek dışı geliyor. Bakın size yine şöyle güzel beach resortlardan görüntüler paylaşayım. Bu sessiz, bir sonraki ise gayet cesur. Evet, partilemek isteyenlerin gündüzden geceye, geceden gündüze ayrımın pek hissedilmediği mekanlarla olan ilişkisi diyebiliriz. Benim çoktan artık daha sessiz yerlere ihtiyaç duyduğum bir dönemindeyim hayatımın. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum görebiliyor musunuz, kanter içinde kaldım. Yani her tarafından ayrı ter akıyor. Şimdi kendimi bir suya atacağım, bir kendime gelmeye çalışacağım. Çünkü tepemde güneşle yürümek çok da sağlıklı bir şey değil aslında. Ama keyifle yürüdüm, çok keyifle yürüdüm. Şimdi biraz serinleme zamanı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizle yeni videolar üretmeye devam ediyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.